Akıntı burnu. Su 10 derece. Buradaki akıntıdan dolayı zemine tutunmak zor. İlkbahar geliyor. Yavru balıklar görünmeye başladı. Akıntıya karşı yüzmeye çalışan barbun yavruları. Yavru gümüşler ve yavru kefaller. Minik balıkların ortaya çıkması diğer balık göçlerinin başlayacağı anlamına geliyor. Yüzey aydınlık ve hareketli. Derine indikçe güneş ışığı azalıyor. On metreye yaklaşınca önce kırmızı, ardından sarı renkler yok oluyor. On üçüncü metrede sadece yeşil ve mavi tonları hakim. Şimdilik görebildiğim dibe takılan suni yem ve misinalar. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Mart ayının başlarında hava ısınsa da su hala soğuk. Fazla rüzgar olmadığı için köprünün alt kısmı sakin. Aşağıda kıştan kalan sakinlik devam ediyor.
Zemini oluşturan taşlık yapı ve midyeler. Soğuk suda nefes tutmak zorlaşıyor. Yüzeyde iri gümüşler var. Biraz daha ileride ise yavru sardalya var. Bazı yerler direkt derinleşen kayalık yapıda. Çok yakında duyulan bir uğultu. Suyun altında ses 4 kat daha hızlıdır. Çok uzaktaki bir sesi daha yoğun hissedersiniz. Sudan çıkınca ses azalır. Duyduğum 500 metre ilerideki geminin motor sesiydi. Burası da deniz üzerine yapılmış restoran. Kadıköy. Şubat ayı. Hava 8, su 9 derece. Suya girdiğim yerde her yer çöp. Sebebi ise Karadeniz'den gelen akıntının Boğaz'dan geçerken çöpleri Yenikapı ve Kadıköy taraflarına biriktirmesi. Zemindeki canlılar tahrip olacağı için sürekli temizlenecek bir yer değil. Tek çözüm bilinçli olmamız. Boğaz tarafına ilerledikçe zemin daha temiz. Az sayıda gümüşler. Bir araya toplanmış deniz anaları görünümünde bir canlı.
Eldivenle dokunmakta bir sakınca yok. Fakat elinizi yüzünüze sürerseniz eldiveninizde kalan toksin maddeler sizi zehirleyebilir. Dreimonema dalmatinum, diğer küçük deniz anaları ile beslenen, nadir görülen büyük bir tür. Çırçır balığı. Deniz kestanesi kabuğu. İçinde saklanan minicik bir horozbina balığı. Alt kısmı hala kapalı bir kestane kabuğu. Uç kısma doğru ilerlerken karşıma çıkan 4 bacaklı deniz yıldızı. Genelde gördüğümüz 5 bacaklıdır. Fakat daha fazla sayıda bacağı olan türler de vardır. Uç kısım daha akıntılı ve daha temiz. Bu balık deniz atının yakın akrabası olan deniz iğnesi. Çok hareketsiz dursa da istediğinde hızlıca kaçabilir. Kuyruğunda kızarıklık var, fakat gayet iyi durumda. Tuzla. Şubat ayında yine sadece kabuklular var. Küçük bir deniz tarağı. Biraz daha büyüğü. Ve daha büyüğü.
Deniz anemonu. Uzak durulması gereken bir canlı. Devasa bir midye olan Pinna nobilis. Pinaların diğer yarısı kumun altındadır. Bu yüzden zemine sağlam tutunurlar. Bazıları inci de oluşturabilir. Pinaların toplanması kesinlikle yasaktır. Yerinden çıkartılmış bir pina. Kıyıdan uzakta derinlik 3-4 metre. Su kaldırdığı için dipte sürekli hareket halindeyim. Yıldızlar midyelerle besleniyor. Anemon, yengeç, midye ve pina bir arada. Pendik. Minik birkaç gümüş. Dibe oturmuş bir tekne. Su soğuk, rüzgar yönü ise Şubat ayında lodostu. Bu yüzden dipte görüş yok. Tekne beyaz kurt larvaları ile sarılı midyeler ve yosunlarla kaplanmış durumda.
Kış ayında İstanbul kıyıları bu şekilde.